Otobüs yarı dolulukta gidiyorum. Sessiz ama içim kan ağlarken yaşadığım onca şeye rağmense içimde sebepsiz bir gülümseme. Bu yolculuk yeni bir hayatın başlangıcı da olmayacak biliyorum. Çoktan geçtik zaten umut veren, içimde plasebo etkisi yaratan palavraları. Ne günler gördük ve en sevdiklerimizden yediğimiz kazıklar mı desem, vurgun yemiş kalbimin hasretle yanarken görmek istediği, yandığı, tutuştuğu, yarın ilk karşılaştığında soğuk bakışı mı desem, yoksa kendi işin gibi gördüğün, geceni gündüzüne kattığın işinde patronun gayet rahat, gayet sakin, sanki çok normal gibi yerine birini işe aldık cümlesini duyduğumuzda kendimizi hissettiğimiz küçücük olduğumuz aşağılık duygusuyla umutsuz, çaresiz bir hiç olduğumuz gerçekliğinin yüzümüzde yansıttığı yarı kızarık, yarı donuk ama artık kesinlikle hissiz duruşumuzu mu? Ne kazıklar gördük ama yıkılmadık da diyemeyeceğim. Dedim ya, artık motivasyon cümlesi yok hayatımda. Sadece gidiyorum uçsuz bucaksız yollarda. Demiştim değil mi, otobüs yarı dolulukta. Camdan dışarı bakıyorum ama baktığım şey yol değil aslında, geçmişin hızlı hızlı geri sarılması gibi. Tabelalar geçiyor, şehir değişiyor ama içimdeki o sabit ağırlık yerinden kımıldamıyor. Sanki koltuğun altına zincirlemişler, nereye gitsem benimle geliyor. Yan koltukta biri uyukluyor, başı cama düşmüş, yüzünde huzur var. İnsan başkasının huzuruna bakınca kendi içindeki gürültüyü daha net duyuyor. Keşke diyorum, keşke bu kadar düşünmeden uyuyabilsem. Keşke beynim de göz kapaklarım gibi yorulsa da kendini kapatsa. Bir durakta birileri biniyor, birileri iniyor. Kimsenin kimseye bakmadığı o kısa kaos anı. Herkesin kendi hikayesinin başrolü olduğu ama figüran gibi davrandığı dakikalar. Ben de onlardan biriyim. Fark edilmeden geçmekte ustalaşmış, varlığıyla yokluğu arasında kimse için fark yaratmayan. Eskiden fark edilmek isterdim. Biri iyi misin desin diye değil, gerçekten merak etsin diye. Şimdi sorulmasın diye gözlerimi kaçırıyorum. Çünkü anlatacak gücüm yok. Anlatınca hafifleyeceğime, daha da ağırlaşacağımı biliyorum. Otobüs ilerledikçe aklıma geliyor bir zamanlar her şey düzelir dediğim günler. O cümleyi ne kadar da kolay söylüyordum. Sanki düzelmek dışarıdan gelen bir şeymiş gibi. Sanki biri gelip içimi toplayacakmış gibi. Oysa kimse gelmedi. Herkes yükünü taşıyordu. Benimkini omuzlamak kimsenin planında yoktu. Sonra insan öğreniyor, bazı yalnızlıklar kalabalıkta da yaşanıyor. Bazı vedalar söylenmeden oluyor. Bazı bitişler alkışsız, sessiz ve çok kesin. Bir mesaj çalıyor, benim değil, yine de irkiliyorum. Refleks işte. Yıllarca beklemişliğin vücutta bıraktığı iz. Hala bir ihtimal varmış gibi. Hala biri son anda vazgeçecekmiş gibi ama kimse vazgeçmiyor. Herkes kararlarında çok net, sadece ben arada kalmışım gibi. Gitmekle kalmak arasında değil, hissetmekle hissetmemek arasında. Camda yansıyan yüzüme bakıyorum, tanıdık ama yabancı. Göz altlarında uykusuzluk değil, birikmiş cümleler var. Söylenememiş, yutulmuş, ertelenmiş. İnsan konuşmadıkça kelimeler içinde çürüyor. Kokusu da en çok sahibini rahatsız ediyor. Gülümsüyorum yine, o sebepsiz dediğim gülümseme. Belki de bir savunma mekanizması, belki daha fazla dağılmayayım diye beynimin bana attığı son can simidi. Bir an düşünüyorum, ya bu yolculuk gerçekten yeni bir başlangıç olsaydı, ya indiğim yerde başka biri olsaydım, geçmişimi bagajda unutsaydım ama olmuyor. İnsan kendinden kaçamıyor, en fazla biraz uzaklaşıyor. O da kısa süreli bir illüzyon. Yine de gidiyorum çünkü durmak daha çok acıtıyor. Çünkü aynı yerde kalınca anılar üst üste yığılıyor. Nefes alacak boşluk bırakmıyor. Otobüsün motor sesi eşlik ediyor düşüncelerime. Monoton, sürekli, hiç susmayan, içimde öyle. Ne tam bir fırtına, ne tam bir sessizlik. Arada bir yer. İnsanı en çok yoran da o zaten. Bir teyze dua ediyor sessizce.
Dudakları kıpırdıyor. Belki torunu için, belki kendisi için, belki de sadece alışkanlık. İçimden umarım tutar diyorum. Duaların kime ulaştığını bilmiyorum ama umarım bir yerde varıyordur, boşa gitmiyordur. Yol uzadıkça yorgunluk çöküyor ama uyumak istemiyorum. Uyanık kalırsam kontrol bende sanıyorum. Gözlerimi kapatırsam düşünceler başıma üşüyecekmiş gibi. Halbuki uyanıkken de geliyorlar. Sadece daha organize, daha planlı, sanki sıraya girmişler önce ben der gibi. Bir tabelada şehir ismi görünüyor. İçimden burada da mutlu olunabiliyor mu diyor. Soruyorum, saçma bir soru ama umut böyle bir şey galiba. Mantıksız ama ısrarcı. Cevap gelmiyor. Zaten kimse cevap vermek zorunda değil. Bunu da kabullendim. Hayat açıklama yapmıyor. Sadece yaşatıyor. Son durak anonsu yapılıyor. Kalbim hızlanıyor. Heyecan yok, korku yok. Sadece boş bir hazırlık hali. Ayağa kalkıyorum. Çantamı alıyorum. Camdan son kez dışarı bakıyorum. Yol geride kalıyor ama içimdeki yol bitmiyor. İnerken şunu fark ediyorum. Ben aslında kaçmıyorum, kovulmuyorum da sadece gidiyorum. Ne varacağım yer mucize, ne bıraktığım yer cehennem. İkisi de sıradan, ikisi de benim. Kapı açılıyor, dışarı çıkıyorum. Hava yüzüme çarpıyor. Gerçeklik sert ama tanıdık. Derin bir nefes alıyorum. İçimde hala her şey dağınık. Hala cevapsız sorular var. Hala yarım kalan cümleler ama yine de adım atıyorum. Çünkü dedim ya, artık motivasyon cümleleri yok hayatımda. Umut vaat eden büyük laflar da yok. Sadece bu var. Yürümek, durmadan, arkamı kollamadan, ne olursa olsun. Otobüs durdu. Ben indim ama içimdeki yol devam ediyor. Ne tabelası var bu yolun, ne yön levhası. Geri dönülmüyor ama tam olarak nereye gidildiği de bilinmiyor. Ayaklarım duruyor bazen ama içim hiç durmuyor. Geçmiş arkamda kalmıyor, sadece susuyor. Belki bir gün bu yol biter, belki de ben alışırım yürümeye. Şimdilik bildiğim tek şey şu: durursam daha da çok acıyor. O yüzden yürümeye devam ediyorum. Bu bir varış değil, sadece ilk durak.